Balkan Feminist Örgütlenme Okulu bizi özgür bir hayata taşıyan bir araç. Feminist okul, bir araya gelip konuştuğumuz, birbirimizden öğrendiğimiz, paylaştığımız, başka bir hayatı kuran ve bu uğurda mücadele veren baş kahramanları, yani kendimizi tanıdığımız bir alan. Farklı kuşaklardan ve ülkelerden ama benzer gerçekliklerden gelip birbirimize dokunmakla başlayan bir süreç bu. Kız kardeşlik, enternasyonalizm, yerelden küresele birbirini tamamlayan ortak eylemlerle birlikte dipten gelen bir feminist hareketin inşa süreci. Yolundan gittiğimiz Berta Cáceres'in dediği gibi insanlığı uyandıralım. Birbirimizi görecek şekilde duralım. Neşet markaya açar mısın? Evet, merhaba. Hello. Şimdi çok güzel bir buluşma bu. Önce bir kendimizi tanıyalım, birbirimizi tanıyalım. Bir sıcaklık olsun, bir yakınlık olsun. Ve burada konuşacağımız konular aslında hem genel anlamda konular ama bir yandan da kişisel konular. Biliyorsunuz kişisel olan politiktir ve bize burada birbirimizin nasıl olduğu, nelerden hoşlandığı, arkadaşım sabahları uyandığında nasıl hissediyor kendini, karamsar mı, nasıl, mutlu mu o gün, böyle sabahları mutlu mu olur, üzgün mü olur, içince ne olur gibi. Birbirimizi tanımak, nereden geldiğimiz, ne olduğumuz, mesleğimizin ne olduğu önemli değil. Mesleğimiz, yaşımız, çocuğumuzun olup olmaması, bunları sormuyorum. Neyi seviyorum ben? Ve neye ihtiyacım var? Dünya Kadın Yürüyüşü açısından da önemli bir adım attık bu süreçte. Biz Dünya Kadın Yürüyüşü'nün Uluslararası Sekreteryası'nı buraya, Türkiye'ye taşıdık. Önümüzdeki 6-7 yıl boyunca Uluslararası Sekreterya Türkiye'den faaliyet gösterecek. Bu tabii ki biz bu süreçte sadece Türkiye'den çalışmak değil, aynı zamanda bölgemizi de Balkanlardan Kafkaslara kadar olan bir coğrafyayı da birlikte inşa etmek, birlikte geliştirmek istiyoruz. Bu sürecin lokomotifi olan itici gücü de Uluslararası Feminist Örgütlenme Okulu, Dünya Kadın Yürüyüşü'nün de içerisinde olduğu, diğer ittifak halindeki hareketlerle beraber henüz inşa süreci devam eden Uluslararası Feminist Örgütlenme Okulu, Berta Cáceres'in adıyla, onun adını aldı. Honduras'ta çevre mücadelesi veren Berta Cáceres öldürülmüştü 2016 yılında. Onun adını Uluslararası Feminist Örgütlenme Okulu'na verdik. Hep birlikte buna karar verdik. Şu anda burada yani farklı Balkanların farklı ülkelerinden ve Kafkaslardan arkadaşlarımız var. Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan ve Ermenistan'dan arkadaşlarımız var. Bu toplantıda özellikle yani Balkan Feminist Okulu kurgusu ve kadın hareketinin daha genişleyici olması çok önemsediğimiz bir konu ve dediğim gibi çok destek vermekten çok mutlu olduğumuz bir konu. Feminist Örgütlenme Okulu'nda yerli kadınlardan beden olan yurtla toprak olan yurt ilişkisini öğrendik. Bedenimiz savunulması gereken ilk yurdumuzdur. Bizimdir. Ona bakmaya ve saygı göstermeye mecburuz. En temel haklarını savunduğumuz yurdumuzdur. Bedenimiz aracılığıyla hisseder ve yaşamı deneyimleriz. Kendi türümüzden ve diğer türlerden canlılarla bedenimiz aracılığıyla ilişki kurarız. Bizi topluluk yapan, birbirimize bağlayan etkileşimdir bedenimiz. İzlemlerin pedagojisi Paulo Freire'nin ve ondan etkilenmesi toplumsal hareketleri ve mistikayı her tür faaliyete, sadece eğitimlere değil, panellere, söyleşilere, konferanslara mistikayı dahil etmesi. Belki
Nati daha iyi açıklayabilir. Çünkü Brezilya Mistika'nın ana vatanı. Because Brazil is the homeland of For us, Mystica it's not only about bringing the indigenous traditional spirituality, but because we have a context that the social movement, the grassroots social movements, use it with this traditional experience of spirituality to bring to our spaces, I don't know how to say, but in a way more cultural and in a poetry way. And this is, we learn it in a, to do this in more methodological way with Paulo Freire elaboration of the grassroots education. So it's not only a religious thing, but also a grassroots. I don't know what to say, but I think you understand. But it's a grassroots way to put our expectations, our feelings about our struggles. It's a way to recover our memory of struggles because, you know, as you know, we have this worst past with the colonialism and how our original cultures, our original people were mixed with the colonialists. I will just explain it that it has no specific. I mean, it is very calm and peaceful song. But interesting thing for me was that there Olivia mentioned that some of the lobbies are for boys, and in Georgia it is not. I mean, in the text there is girl, and the mother sings to the girl, but somehow it is just my interpretation, and then some of my colleagues also can add to this that in Georgia, mother woman has a really very specific understanding in language and in culture and everything, but it does not mean that we that women are not oppressed in our systems. It is just a kind of hidden way of doing it because somehow in our language, for example, when we mention earth, it sounds like the Damit's mother. Also, when we mention language, it is the Diana, and so on. So most of important things that is related to our nation. Biz kadınlar kendimizi bedenimizle savunuruz ve bununla toplumsal ve maddi yaşamı yeniden ürettiğimiz yurdumuzu savunuruz. Bedenimiz sadece yaşamı yeniden üretmekle kalmaz. Aynı zamanda bize zevk verme potansiyeline sahiptir. Çünkü hayattan keyif almamızı sağlayan her şeyi bedenimizde yapabiliriz. Resim, okuma, müzik, dans. The letter and the translator, so in a summary way, this music is talking about not only
women called Maria, but it seems like every woman can be a Maria because Maria is a strong woman, and the Marias show us how to be strong. A woman who deserves to live without violence, with love, like any other women on the planet. And she always showing us that we have to take strength, take race, have to be strong, because only us who carries the mark of the violence in our bodies and our souls. Hareket örme meselesinde yalnız olmadığımız, birlikte çalışacağımız çok fazla örgüt olduğu, özgürleştirici politik bir alternatif kurmanın yolları üzerine tartışmalar yürüttük. Her birimiz feminist ekonomi ve feminist ekonominin bütün alt başlıklarına ilişkin bir teorik güçlenme, ortak bir belki de metin ya da ülkelerimize gittiğimizde belki de kendi özgür özelliklerimizi de içine katarak ve buradan edindiğimiz teoriyle ya da güçle bulunduğumuz alanlarda hem medyada hem sendikalarda hem tarım işçiliğinde hem her neredeyse nerede kendimizi ifade ediyorsak mücadele alanlarımız neyse orayı bu şekilde güçlendirmek. Sınırların çok anlamsız olduğunu gördüm. Çünkü sorunlarımız ortak, çözüm önerilerimiz ortak, geleceğe yönelik beklentilerimiz ortak, amaçlarımız ortak. Günümüzde ortaya çıkan bu küresel sorunlar aslında bizim izlediğimiz politikaların birbirine ne kadar bağlı olduğunu, dünyanın, gezegenin geleceği, insan yaşamının sürdürülebilirliğinin birbirine bağlı olduğunu gösterir. New people, new women, and we share the same common issues, and it's good to be together here to discuss and to think about solutions and how to improve ourselves and our communities and how to take, let's say, good stories and go back in our countries and do better. Politik bir harekete dönüşmek için bizim önem atfettiğimiz şey politik formasyon, politik feminist formasyon ve aynı zamanda komünikasyon. Bu iki faaliyet bizim için belirleyici, tayin edici özellikle bu dönemde. რა მინდოდა? ზოგადად ქალთა თემა ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ქალები ქმნიან, ქალები მუშაობენ, აძლიერებენ ერთმანეთს და აქედან გამომდინარე გენდერული ეკონომიკა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალები უფრო პასუხისმგებლობით ეკიდებიან, მათ შეგიძლია ენდო თავისუფლად და ასევე ვფიქრობ, რომ ქალები უფრო უდგანან ერთმანეთს გვერდში. აქედან გამომდინარე ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო გამეცნო ხალხი, ჩვენი მეზობლები და რა შეიძლება ვთქვა თანამშრომლობის გზები ყოფილიყო რეგიონში. ჩვენი შემდგომ რომ ერთობლივად გვემუშავა სხვადასხვა საკითხებზე, რომ რაღაც პრობლემა თუნდაც პატარა გადაგვეჭრა ერთად. The new direction for our next cooperation in the frame of the feminism, especially in the frame of the feminist economy that tackle all of us after the COVID experience and before that we are expecting a challenge from this pandemic that we believe that it's behind us.